Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada KBB Baş ve Boyun Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Sezai Sevengil. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Hemen ilk soruyla aslında çok merak edilen sorular bunlar. Hemen başlıyorum. Rinoplasti nedir? Kimlere uygulanır? Rinoplasti kelime manası burun estetiği, burunun şeklini düzeltmektir. Ama biz kulak muhafızcılar olarak aynı zamanda burun içindeki eğrilikleri de, yani solunum problemi varsa onları da düzeltmek isteriz. Kimlere uygulanır? 18 yaşından yukarıdaki her yetişkin bireye, bayan veya erkek uygulanabilir. Amaç yaparken bu işi hem hastanın hoşuna gidebileceği hem de fonksiyonlarını bozmadan burun şekliyle oynamaktır. Peki hocam, bu rinoplasti sonrasında hastanın çok ağrılı bir süreci var mıdır ya da iyileşme süreci nasıl ilerler? Rinoplasti ameliyatlarından sonra ağrı evet çok sorulan bir soru ama genelde çok fazla ağrı olmaz. Çünkü burun bölgesi oynak bir bölge değildir. Yani dirsek gibi, kol gibi, bacak gibi değildir. Onun için yapılan işlemlerden dolayı ağrı söyleyen hasta sayısı çok azdır. Özellikle ameliyattan çıkışta ilk 2 saatte bu ağrıları bazı hastalar söyleyebiliyor ama sonrasında neredeyse %90'dan fazlası ağrı söylemez. Ama elini burnuna götürüp de oynarsa veyahut da bir şekilde sürterse bu tabii biraz canını acıtabilir. Yoksa durup dururken çok fazla ağrısı olmaz. Hocam son dönem çok trend uygulamalardan biri kepçe kulak operasyonu. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Kepçe kulak esasında sağlık açısından fazla problem yaratmayan bir görsellik bozukluğudur kulakla ilgili. Estetik amaçla yapılır genelde. Kepçe kulak, tabii çocuklar gelişimini, kulak gelişimi genellikle 5-5,5 yaşında tamamlar. Ancak bir işlem yapılacaksa 5-5,5 yaşından sonra yapılır bu kepçe kulak ameliyatları. Kepçe kulak ameliyatları aile tabii çocuğun farkında değildir. Ancak okula gitmeye başladığı zamanlarda arkadaşların bazen alay konusu olabilir. O zaman çocuğu rahatsız edebilir. Daha çok büyükleri, yani anne babayı, ebeveyni daha çok rahatsız eder. Onun için ebeveynler daha çok gösterir veya yetişkinken ebeveyn kendisi rahatsız olur. Yetişkin kişi kendisi rahatsız olur. Buna bağlı olarak da işte benim kulaklarımın görselliğinin düzeltilmesini talep eder bizlerden. Biz de bununla ilgili kendisine bakarız, değerlendiririz. Ne yapılabilecek onu söyleriz. Tabii bununla ilgili 2 farklı yöntem yapılır. Birincisi cerrahi yöntem dediğimiz, gene kulak arkasından bir kesiyle kulak kıkırdaklarını arkaya doğru yaslayacak bir takım işlemler yapılır. Bir de ip tekniği, kesi atılmadan kalıcı ipliklerle genellikle gene kulak arkasından girerek kulak kepçesini arkaya doğru yatırma işlemi yaparız. Bunlar hastaya lokal olduğu zaman hasta kendisini görebiliyor. Daha çok evet tamam bu bana yeterli gelebilir diyor. Ama genel anestezi altında olduğu zaman bunu değerlendiremeyecek. Ancak hasta ameliyattan çıktıktan sonra kendisi bunu görür. Bu bana yeterli der. Bazen de tabii yok yeterli değil der. Ama kepçe kulak ameliyatlarında ameliyattan sonra birkaç ay içinde cerrahi yöntem veya ip yöntemi mutlaka hafif bir açılma olabilir. Evet. Ben de tam da o konuya değinecektim. Yani kepçe kulak ameliyatı kalıcı mıdır diye. Bazen duyuyoruz açılma olabiliyor ama herkes için mi geçerli yoksa kalıcı mıdır yani? Yani %100 değil ama büyük çoğunluk için evet hafif açılmalar olabiliyor. İp tekniğinde açılma biraz daha fazla gözükebiliyor. Özellikle ip tekniğinde eğer ki kalıcı iplik kullanılmazsa, eriyen uzun sürede de olsa eriyen iplikler kullanılsa da açılma eskisine yakın neredeyse olabiliyor. Ama cerrahi yöntemde bu açılmalar çok daha az oluyor, daha kalıcı oluyor. Hocam kulak memesi estetiği ile ilgili de biraz bahseder misiniz? Kulak memesi estetiği özellikle bir yaşlanmaya doğru gittiği zaman kulak memesinde yağ dokusunda, bağ dokusunda sarkmalar gelir, oluşur. Bu da kulağın uzamasına yol açar. Bir ikincisi özellikle bayanlar daha fazla küpe ve ağır küpe kullandığı zaman
hem kulak memesinde yırtılma hem aşağı doğru sarkmalar söz konusu olabilir. Bu görsel olarak tabii kişiyi rahatsız edebiliyor. Eğer rahatsız ediyorsa kulak memesi estetiği yaparak kulak memesi daha küçük hale veya daha derli toplu hale getirilebiliyor. Cerrahi olarak mı yapıyoruz bunu yoksa? Cerrahi olarak yapıyoruz. Cerrahi de burada gene dediğim gibi genellikle lokal anestezi altında. Eğer hasta çok tedirginse, lokal anesteziden korkuyorsa genel anestezi altında yapılır. Kulağa yapılan işlem tabii çeşitli şeyler, eğer delik büyükse deliği kapatma, kulak memesini ufaltma veya sadece kulak memesi büyükse L tarzındaki daha sonrası ameliyat sonrasında L tarzında gözükecek bir kesik görür. Ama bunlar uzun sürede genelde silinir. Çok nadir hastada gözüktüğü zamanlar olabiliyor ama bunlar çok nadir hastada oluyor. Bir de cilt yapısı iyi olmayanlarda, daha çok seborik yapı dediğimiz yağlı ciltlerde bu izler biraz daha kalıcı olabilir. Peki hocam, kulak memesi estetiğinde iyileşme süreci nasıldır? Yani kulak memesi estetiği ameliyatı yaptığımız zaman şimdi yapalım, 2 saat sonra işe gidebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Yani. Çok rahattır, çok konforludur. İyileşme süreci yara iyileşmesine kadar sürer. Normalde bir hafta sonra yara kapanmış olur ama izlerin gitmesi her estetik ameliyatta olduğu gibi biraz uzun sürebilir. İlk birkaç ayda bu biraz daha belirgin gösterir. Birkaç aydan sonra bu belirginlik azalır. Uzun sürelerde çok silikleşir ama çok ufak bir şekilde gözükebilir. Ama bu bir takım fondötenlerle, bir takım makyaj malzemeleriyle kapatılabiliyor. Veya kişiyi rahatsız etmeyebiliyor. Hocam lip lift nedir? Bize bir açıklayabilir misiniz? Bu estetiği nerede kullanırız? Lip lifting kelime manası dudak kaldırmadır. Tabii bu üst dudak mesafesinin geniş olduğu durumlarda yapılır. Kişi, özellikle bayanlar daha çok tercih eder. Erkeklerden de tercih edenler oluyor ama daha az oluyor. Çünkü erkekler eninde sonunda bir şekilde bıyık bırakabiliyor, kapatabiliyor. Ama bayanlarda bu mesafe uzun olduğu zaman görsellik hoşlarına gitmeyebiliyor. O zaman bu mesafeyi daraltmak gerekiyor. Bu bayanları biraz daha feminen, kadınları biraz daha feminen gösterebiliyor. Tabii bu üst dudakta yapılabildiği gibi alt dudakta da yapılabilir. Alt dudaktaki yapılanda da tabii ters bir lip lifting olmuş oluyor. Alt dudağın daha çok dudakların dolgun göstermesine, yani üsttekinde de alttakinde de, alt dudakta da bunlar dudağı daha çok dolgun gösterebilir. Dışa çeviriyoruz diyebiliriz dudağı. Tabii bir şekilde dudağı. Çünkü buradan cilt mesafesi aldığımız zaman bu yukarı doğru kalkıyor. Tabii bu lip lifting ya üst dudak çizgisinden veya burun tabanından gibi yapılabildiği gibi birkaç çeşidi vardır bunların. O hastayı görüp değerlendirip ona göre. Çok iz kalıyor mu? Bu üst dudağın üstünden yapılan martı kanadı denilen yöntemde iz kalma olasılığı, yani hepsinde iz kalma olasılığı var. Ama üst dudak çizgisine uygun yapıldığı için ve bayanlar genellikle tabii daha çok ruj, bir takım makyaj malzemeleri kullandığı için bu çok fazla belli olmayabilir. Ama burun tabanından yapılan kesilerde iz kalma olasılığı biraz daha yüksek olabiliyor. Bunu da bayanlar daha çok fondötenle kapatıp göstermeyebiliyor. Uzun sürede silik hale gelebiliyor ama üst dudak burunla birleştiği bölgedekilerde iz kalma olasılığı vardır. Peki hocam, her isteğine yapıyor musunuz? Hani sağlık açısından bir sıkıntı yaratmıyor ama estetik açıdan geliyorlar. Ama belli bir kriteri var mıdır bunun? Yani herkese uygulayabiliyor musunuz? Lip lifting mi? Evet. Ya herkese yapılabilir ama herkese yapılmaz. Çünkü cilt kalitesi eğer çok iyi değilse hastayı çok iyi anlatmak lazım. İz kalma olasılığının yüksek olacağını. Buna rağmen illaki istiyorsa bunun kötü taraflarını anlattıktan sonra illaki istiyorum derse yapılabilir. Esasında yapmamak lazım. Burun kökünden yapılan şeylerde bu cilt kalitesi veyahut da vücudunda başka bir ameliyat geçirmiştir de keloid doku dediğimiz aşırı bir iz belirtisi varsa bu hastalara yapmamak lazım. Ama bazı hastalar illaki olalım diye tutturuyorlar, onu çok iyi anlatmak lazım. Zaten çok iyi anlattığınız zaman hasta vazgeçebiliyor. Yani çünkü eninde sonunda vücutla ilgili şeylerde elbise gibi bir takım şeyler kapatabiliyor ama bu yüzde bir takım izlerin kapanma olasılığı, gözükmeme olasılığı biraz zor. Hocam sonuçta burun operasyonları ağırlı bir işlem. Ağrıdan korkan kişiler için alternatif bir yöntem var mı burun için? Tabii esasında iki türlü işlem olur. Birisi burun dolgusu, birisi de
burnu düşük hastalarımızda iple yukarı doğru çekme işlemi. Burun dolgusunda verilen madde bir müddet sonra erir. Bu tabii ki verilen maddenin içindeki içeriğin kimyasal maddenin durumuna göre değişir. 6 ayla 3-4 sene arasında gider. Ameliyattan korkan insanlar için burun dolgusu biraz daha ideal olur. Ama burun dolgusunun tek kötü yanı burunu dolduruyorsunuz. Yani biraz daha büyütüyorsunuz esasında. Ufalmasını istiyorsa burun dolgusu çok iyi bir şey olmuyor hasta için. Ama burnun dış görüntüsündeki bir takım şekilsel problemlerin düzeltilmesini istiyorsa o zaman burun dolgusu ameliyat istemeyen kişi için iyidir. Çok teşekkürler hocam değerli bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli doktorumuz KBB Baş ve Boyun Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Sezai Sevengil ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.